Bilgisayarınızı açıyorsunuz ve ekran karşınıza geldiğinde Windows açılmıyor. Sadece otomatik onarıma hazırlanıyor yazısını görüyorsunuz. Bu ekran uzun süre değişmeden kalıyor. İlerleme yok, yüzde yok. Sadece aynı yazı ve bekleyiş. Bu noktada çoğu kullanıcı panik yapıyor. Bilgisayarım bozuldu mu, dosyalarım silindi mi, format mı atmam lazım diye düşünmeye başlıyor. Bu videoda Windows 10 ve Windows 11 bilgisayarlarda görülen otomatik onarıma hazırlanıyor sorununun ne olduğunu, neden ortaya çıktığını ve hiçbir teknik bilginiz olmasa bile adım adım nasıl çözeceğinizi sakin ve anlaşılır şekilde anlatacağım. Videonun sonuna kadar dinlerseniz büyük ihtimalle bilgisayarınızı format atmadan yeniden açılır hale getireceksiniz. Önce şu gerçeği netleştirelim. Otomatik onarıma hazırlanıyor her zaman kötü bir şey değildir. Windows bazı durumlarda kendini korumaya alır ve sistem dosyalarında bir sorun algıladığında açılmadan önce kendini onarmaya çalışır. Fakat sorun şu ki bazı bilgisayarlarda bu süreç takılır ve hiç bitmez. İşte bu noktada kullanıcı için büyük bir sorun haline gelir. Peki bu sorun neden olur? En yaygın sebep bilgisayarın aniden kapanmasıdır. Elektrik kesintisi olabilir. Bilgisayar kullanılırken bataryanın bitmesi olabilir. Masaüstü bilgisayarlarda güç kablosunun çıkması olabilir. Bunlar Windows dosyalarının yarım kalmasına sebep olur. Bir diğer yaygın sebep Windows güncellemeleridir. Windows güncelleme yaparken bilgisayar kapatılırsa veya güncelleme yarım kalırsa sistem dosyaları bozulabilir. Bu durumda Windows bir sonraki açılışta otomatik onarıma girmeye çalışır. Depolama birimi sorunları da çok önemlidir. Bilgisayarda bulunan sabit disk ya da SSD üzerinde bozuk sektörler varsa Windows doğru şekilde yüklenemez. Bu da otomatik onarıma hazırlanıyor ekranına sebep olabilir. Virüsler ve zararlı yazılımlar da bu sorunu tetikleyebilir. Sistem dosyalarını değiştiren ya da silen virüsler Windows'un açılmasını engelleyebilir. Bazen de yanlış sürücü kurulumu bu hataya yol açar. Özellikle ekran kartı ya da chipset sürücüleri yanlış kurulduğunda Windows açılışta hata verir. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Eğer bilgisayarınız bu ekranda ilk kez kaldıysa hemen müdahale etmeyin. Windows bazı bilgisayarlarda gerçekten uzun süre onarım yapar. Bu süre bazen 10 dakika, bazen 20 dakikayı bulabilir. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey sakin olmak ve en az 20 dakika beklemektir. Bu bekleme sırasında bilgisayarı kapatmayın. Gücü kesmeyin. Çünkü gerçekten bir onarım yapılıyorsa bu işlem yarım kalırsa durum daha kötü olabilir. Eğer 20 dakika geçti ve ekranda hiçbir değişiklik olmadıysa artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi güvenli bir şekilde Windows'u onarım menüsüne zorla sokacağız. Bu işlem bilgisayara zarar vermez ve çok yaygın kullanılan bir yöntemdir. Öncelikle bilgisayarın güç tuşuna basın ve bilgisayar tamamen kapanana kadar basılı tutun. Bilgisayar kapandıktan sonra tekrar açın. Windows logosu ekrana gelir gelmez tekrar güç tuşuna basarak kapatın. Bu işlemi arka arkaya 3 kez yapın. 3. denemeden sonra Windows otomatik olarak gelişmiş onarım moduna geçecektir. Ekranda lütfen bekleyin ya da gelişmiş seçenekler hazırlanıyor gibi bir yazı görebilirsiniz. Bu ekran geldiğinde doğru yoldasınız. Karşınıza mavi bir ekran gelecek ve burada birkaç seçenek olacak. Bu menüde panik yapmayın. Her şeyi tek tek anlatacağım. İlk olarak başlangıç onarma seçeneğini göreceksiniz. Bu seçenek Windows'un açılış dosyalarını otomatik olarak kontrol eder. Üzerine tıklayın ve bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Başlangıç onarma başarılı olursa bilgisayar yeniden başlatılır ve Windows açılır. Eğer işe yaramazsa aynı menüye geri dönersiniz. İkinci olarak sistem geri yükleme seçeneği vardır. Bu seçenek bilgisayarınızı daha önce çalışan bir tarihe geri alır. Eğer bilgisayarınızda daha önce geri yükleme noktası oluşturulduysa bu yöntem çok etkilidir. Sistem geri yükleme seçeneğine girin. Tarih listesi gelirse sorun yaşamadığınız bir tarihi seçin. Bu işlem dosyalarınızı silmez, sadece sistem ayarlarını geri alır. Eğer geri yükleme noktası yoksa endişelenmeyin. Diğer yöntemlere geçiyoruz. Bir diğer seçenek güncellemeleri kaldırmaktır. Bazı durumlarda son yüklenen bir Windows güncellemesi bu soruna sebep olur. Bu seçenek ile son güncellemeyi kaldırabilirsiniz. Bu işlemde kişisel dosyalarınızı silmez. Sadece son yapılan sistem değişikliklerini geri alır. Eğer bu adımlar işe yaramazsa güvenli moda geçmeyi deneyebiliriz. Güvenli mod Windows'u minimum sürücülerle açar. Bu sayede sorunlu bir sürücü varsa sistem açılabilir. Güvenli moda girebildiğinizde bilgisayar açılmış olur. Buradan sonra virüs taraması yapabilir, sorunlu sürücüleri kaldırabilir, disk kontrolü yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha teknik ama çok etkili bir bölüme geliyoruz.
Komut istemi. Bu kısım çoğu kullanıcıyı korkutur ama gerçekte çok basittir. Komut istemi Windows'un arka planda kullandığı bir onarım aracıdır. Burada sadece yazmanız gereken komutları söyleyeceğim. Bu bölümde Windows sistem dosyalarını kontrol eder. Bozuk dosyaları onarmaya çalışır. Diskteki hataları tespit eder. Bu işlemler sırasında bilgisayarınız bir süre tepki vermiyor gibi görünebilir. Bu normaldir. İşlem devam ediyordur. Bu adımlar tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız yeterlidir. Çoğu durumda Windows sorunsuz şekilde açılır. Eğer tüm bu adımlara rağmen bilgisayarınız hala açılmıyorsa son bir seçenek kalır. Bu da Windows'u sıfırlamaktır. Ama burada çok önemli bir detay var. Windows sıfırlama işlemi dosyaları silmeden de yapılabilir. Yani masa üstündeki belgeleriniz, resimleriniz, videolarınız büyük ihtimalle korunur. Sadece sistem dosyaları yeniden kurulur. Bu sayede hem sorun çözülür hem de veri kaybı yaşamazsınız. Bu seçenek genellikle son çare olarak kullanılır. Çünkü çoğu bilgisayarda önceki adımlar yeterli olur. Bu noktada şunu da söylemek isterim. Eğer bilgisayarın diski fiziksel olarak arızalıysa yazılımsal çözümler işe yaramaz. Bu durumda bir teknik servise başvurmak gerekebilir. Ama şunu unutmayın, otomatik onarıma hazırlanıyor sorunu yaşayan kullanıcıların çok büyük bir kısmı bu adımlarla sorununu çözebilmektedir. Bu video boyunca amacım sizi korkutmak değil. Aksine paniği azaltmak, ne yaptığınızı bilerek ilerlemenizi sağlamaktır. Eğer bu anlatılanlar işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz Windows sorunları ve çözümleri ile ilgili daha fazla video paylaşıyorum. Yorumlar kısmını mutlaka kontrol ediyorum. Bilgisayarınızla ilgili yaşadığınız sorunu yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Unutmayın, bu tür hatalar dünyanın sonu değil. Çoğunun çözümü var. Sakin olun. Adım adım ilerleyin ve bilgisayarınızı kurtarın.